Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Hercai menekşe ya da Latince adıyla Viola tricolor, menekşegiller yani Violaceae familyasından Avrupa kökenli, genellikle tek yıllık, kısa boylu ve kısa ömürlü bir süs bitkisidir. Rengarenk kelebekleri andıran bu bitkiye trikolor denmesinin sebebi 3 farklı renk içeren beşli taç yapraklarının olmasıdır. İskandinav ve İskoç kültüründe hercai menekşe üvey anne çiçeği adı verilmiştir. En alttaki taç yaprak anne, ortadaki karşılıklı iki taç yaprak öz kızlar ve en arkada kalan koyu renkli iki taç yaprak ise üvey kızlar olarak düşünülmüştür. Yunan mitolojisine göre ise hercai menekşe Olimpos'ta yaşayan tanrıların en güçlüsü olan Zeus'un tüm kardeşlerini yutan babası Kronos'la ilişkilendirilmiştir. Bir inanışa göre Kronos, Olimpos'tan kovulduktan sonra kendisini çiftçiliğe vermiş ve insanlara tarımı öğreten ilk Yunan tanrısı olmuştur. İngilizler ise bu çiçeğe kalp avuntusu, avare aşk ya da gel de sarıl bana gibi oldukça romantik pek çok isim vermişlerdir. Hercai menekşenin İngiltere'de Victoria döneminde kullanılan çiçeklerin dilindeki anlamı alçak gönüllülük ve sadakattir. Oysa bizim kültürümüzde hercai menekşe gelip geçici aşkları ve yanar döner aşıkları simgeler. Romantik şair Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası ve Hamlet oyunlarında da bu çiçeğin adı geçer. Shakespeare'e göre beyaz hercai menekşe kalbi aşk acısıyla kanadığı için mora dönüşmüştür. Kral Arthur'un yuvarlak masa şövalyeleri ise geleceği menekşenin taç yapraklarından okurlarmış. Tıpkı papatya falı gibi bir de hercai menekşe falı varmış meğer. Hercai menekşe doğal ortamında kısa otların bulunduğu çayır ve orman altlarında ortaya çıkar. Doğal ortamda rastlayacağınız formlarının kokulu olanları da vardır ve bu hafif koku benim de hoşuma giden kokular arasında yer alır. Yarı gölgeyi, nemli toprakları seven bu güzel bitkinin Nisan'dan Eylül ayına kadar çiçeklenen çeşitli türleri vardır. Çiçekler genellikle mor, mavi, sarı ve beyaz geçişlidirler. Fransızlar 1839'da yabani hercai menekşeyi kültüre alarak ticari olarak satılan yepyeni türler ortaya çıkarmışlardır. Günümüzde de park ve bahçelerde sıklıkla rastladığımız çiçeklerdendir hercai menekşe. Amerikan botanik biliminin babası kabul edilen ve ünlü İsveçli botanikçi ve taksonomist Charles Linnaeus'ın da dostu olan John Bartram'ın botaniğe olan tutkusu, tarlalarda gözlemlediği menekşeleri duyduğu merakla başlamıştır. Bartram, Amerika'daki ilk botanik bahçesini 1728 yılında Philadelphia eyaletindeki çiftliğinde kurmuştur. Günümüzde dikey bahçe uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Böylece şehirlerde çıplak taş duvarlar göze daha hoş görünecek şekilde bitkilerle kaplanıyor. Dikey bahçe uygulamalarında yer verilen bitkilerden biri de gösterişli çiçeklere sahip olan hercai menekşedir. Buna güzel ve sıra dışı bir örnek olarak New York'ta bazı otobüslerin tavanları dam koruğu, fesleğen ya da sarmaşık gibi bitkilerle kaplanmıştır. Keşke bizde de benzer çalışmalar yapılsa. Çünkü bitkiler her ne türden olursa olsunlar bizim için temiz hava demek. Ve kent yaşamında belki de en öncelikli ihtiyacımız olan şey de budur. Hercai menekşe bir süs bitkisi olarak bilinse de yıllardır bitkisel tedavilerde de ilaç olarak kullanılmıştır. Epilepsi, romatizma, astım, sistit ve deri hastalıklarının tedavisine kullanılan hercai menekşenin bronşit ve grip gibi solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiği söylenir. Bitkinin mikrop öldürücü bir öz suyu olduğu için yara tedavilerinde de kullanılmıştır. Hatta içerdiği bazı kimyasallar nedeniyle hercai menekşe kansere karşı ilaç üretiminde de kullanılır. Hercai menekşenin taç yaprakları yenebilir. Hatta antioksidan özelliği olan bu çiçeklerle salata ve tatlılarınızı da süsleyebilirsiniz. Ayrıca taç yapraklarından bir tür şurup ve yapraklarından da bitki çayı yapılabilir. Hercai menekşeden sarı, yeşil ve turkuaz boya da elde edilebilir. Düzenli sulama dışında pek fazla bakım gerektirmeyen hercai menekşeyi sonbaharda sera ortamında tohumdan üretebilirsiniz. Bitki sadece bahçeniz için değil, pencere önü saksılarınız için de uygundur. Hercai menekşeyi çiçeklendikten sonra köklerini ayırarak çoğaltmanız da mümkündür. Arıcılıkla ilgilenenler için hercai menekşenin ideal bitkiler arasında yer aldığını da eklemeliyim. Çünkü çiçeğin arıların hoşuna giden şekerli bir öz suyu vardır. Hercai menekşenin bir aradayken geçinemediği tek bitki ise buğdaydır. Şayet bir buğday tarlasının ortasında yaşamıyorsanız hercai menekşe yetiştirmemeniz için geriye hiçbir sebep kalmıyor diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.